Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal lavaş tarifiyle geldim. Sadece un, su, tuz ile hazırladığım yumuşacık pamuk gibi bir lavaş tarifi. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Unu ve tuzu güzelce karıştırdım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Yaklaşık 1,5 bardak kadar su ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardağa yakın su kullandım. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız sonuç o kadar güzel olacaktır. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumuzun ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Yoğurma kabının içerisinde toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıp yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri kullandığınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini streçle kapattım. 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Eğer vaktiniz yoksa bir 5 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel kabarıyor. Undan destek alarak açıyorum. İlk etapta unu bol kullanıyorum. Daha sonra büyüdükçe un kullanmamaya dikkat edin. Sadece yapışmasını engellemek için kullanıyorum.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş yaparım. Lavaşların hepsini açtım. Hepsini açtıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Bir tane sofra bezinin üzerine alabilirsiniz lavaşları. Lavaşların hepsini hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Bunun için uygun tavayı ocağın üzerine alalım. İyice ısıtalım. Ocağın büyük gözünü yüksek ateşte kullanıyorum. İsterseniz isteğe bağlı olarak dilerseniz biraz sıvı yağ serpebilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. İsterseniz hiç kullanmadan da yapabilirsiniz. Lavaşı tavanın üzerine almadan mutlaka elinizin üzerinde fazla ununu sirkeleyin. Hem fazla koku hem de fazla duman yapar. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Lavaşlarınız neden kuruyor? Lavaşları hazırlarken, açarken çok aşırı un kullanarak hamurunuzu sertleştirdiğiniz için kuruyor olabilir. Lavaşları pişirdikten sonra mutlaka bir sofra bezinin arasında toplayın. Ben 2 adet mutfak havlusunun arasında topladım. Bir tane de mutfak örtüsünü üzerine örttüm. Eğer çok lavaşlarınız sert geliyorsa bir poşetin içerisinde de toplayabilirsiniz. Bir bezin arasında. Lavaşların hepsini pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.